Selamlar. Arkadaşlar şimdi Kuta tarafına geldik. Ubud, Canggu. Daha sonra şimdi Kuta'dayız. Burada bir tane iPhone bayiyi gördük de dün Hatice'nin doğum günüydü. Dedik bir bakalım fiyatlara. Uydurabilirsek bir iPhone alalım. Hem böyle Instagram'a veya Reels falan çekerken oradan daha güzel görüntü çıkar gibisinden de düşündüm aynı zamanda. Fakat Bali'deki fiyatlar beni şok etti ya. Bizim Türkiye ile yarışır. Hadi içeri girelim. Şimdi arkadaşlar rica ettim de az önce müşteri vardı, onları bekledim biraz. Şuradan fiyatları size göstermek istiyorum. Şuradan iPhone 13'ten iPhone 14'e hepsini göstereyim ya sırada. iPhone 13 fiyatları 128 GB'ı 12.000 rupi. 2.3 ile çarpın arkadaşlar. Bunları ben size söyleyeyim. 256 GB'da 14.4 bin rupi. iPhone 14'e geçtiğimizde 13.900'den 16.900'e geçiyor. 256'da. iPhone 15'e bakalım. Bakın iPhone 15'in en düşüğü 128 GB'ı 17.5. Plus'ta da 19.5'a çıkıyor. 512'si de 24.5 ile 26.5'a kadar gidiyor. Şimdi iPhone 16'ya gelelim. iPhone 16'nın hatırlarsınız Bangkok'ta çekmiştim ben. iPhone 16 Pro'nun, hatta Pro Max'in fiyatı 50.000 bahtı. Burada 40.900 rupi. Şu andaki kuru, yani 40.900'ü 2.3 ile çarparsanız fiyata ulaşırsınız zaten. 100.000 liradan fazla ediyor. Yani şu anda gerçekten arkadaşlar, yani Endonezya'da iPhone fiyatları pahalı. Vergi acayip var. Bali zaten ucuz bir yer değil. Biz Tayland'da yani maksimum 100 liraya karnımızı doyurabiliyorken burada 200, 250, 300 liraya, hatta daha kaliteli yerseniz 400-500'e kadar çıkıyor TL cinsinden. Bali ucuz değil. Neyse, şimdi çok da fazla rahatsızlık vermek istemiyorum. Çıkalım. Motosikleti kiralamıştık dün. Onu bırakacağım. Hatice'nin doğum günü için kiralamıştık. Thank you very much for everything. See you. Nice to meet you. Arkadaşlar selamlar. Şimdi kaldığımız oteldeyim de çok değişik bir şey gördüm. Bizim oteldeki abi it cannot bite, right? Baksanıza şunlara. Ya no no. No. Ne? Yo. Ah no no. No, I can touch. Please. Ha. Arkadaşlar, timsah gibi bir şey bunlar ya. Baksanıza şuna. Abi elime vermeye çalışıyor, ben tutamam ki onu. Dişler mişler. Şuna bak. Şurada da koca yılan varmış. Is it python? Evet. Piton yılan. Wow. Herkesin hobisi farklı. Bu arada hazır açmışken oteli de göstereyim ya. Şöyle bir yerde kalıyoruz. Şöyle resepsiyon. Şöyle de havuzumuz var. Sıcak suyumu aldım. Yukarıda kahve almıştım marketten, onu yapacağım. Şurada oturup havuzumuza girip çıkabiliyoruz. Yani 150-200 arası bandında kaldığımız yerlerde havuz olmuyor ama 200-250 bandı arasında kaldığımız yerlerin çoğunda havuz var. Burası Kuta bölgesi Bali'nin. Daha önce biliyorsunuz zaten videolardan, Ubud'da kaldık. Sonra Canggu'ya gittik de çok sarmadı orası. Yani çok boştu. Mekanlar cansız, sahiller
de oturacak yer yok. Birkaç tane büyük böyle beach club falan var ama amşan bir yer yoktu. Kuta'ya geldik. Kuta bayağı canlı, kalabalık. Mekanlar falan full. Yemek yerleri güzel, kaliteli. Odamıza girelim. Hatta durun şöyle, dışarıda da çıktığımızda oturacak yerler mevcut. Böyle sıra bir sürü oda var. Odalardan biri de yani şu da bizim oda. Bakalım. Hayatım müsait misin? Kamerayla geliyorum. Kamerayı çekiyor. Ne yapayım? Burası da bizim odamız. Şöyle televizyon var. Sandalye var. Fazla duruşa mı geçeyim? Yatak burada. Ya kamera çekiyorum diye haber veriyorum işte. Banyo da burada. Hem bayağı güzel, kaliteli. Kliması falan var. Hoş bir yer. Şimdi kahvelerimizi yapalım. Adam yılan, bir de piton yılanı var aşkım aşağıda. İyi ki taş. O kapalı, kitlemiş adam onu. Ötekiler de almış. Elinde dolaştırıp duruyor manyak. Bir de diyor vereyim ben senin eline, aç avucunu diyor. Dedim git. Git dedim. Dedim sen gibi sevmem. Sıcak suyunu getirmedin mi? Getirdim. Şuraya koymuşum. Neyse kahvemi içeyim. Videomu da hazırladım. Birazdan yayınlayacağım. Ne o ayol? Vallahi bilmiyorum bebiş, kertenkele gibi bir şey, Tayland'da kocaman da. yediklerinden mi? Yok Hani ya, onlar daha büyük. Bu daha ufak. belki yavrusu. Tam da kapatmadı zaten. Çıkacak hayvan gelecek odaya. Aman Allah Hani o korusun. parktakinden değil ama değil mi? Yok ondan değildi. Onun küçüğü, buna küçükler. Denpasar havaalanından selamlar arkadaşlar. Şimdi Malezya'ya geçiyoruz. Kuala Lumpur'a bilet aldık. Benim bir mahkemelik işim var da vekalet vermem gerekiyor. Onun için Bali'de de maalesef ki büyükelçilik olmadığı için Jakarta'ya da gitmeye gerek yok. Buradan zaten vizemiz az kaldı, bir hafta. Malezya Kuala Lumpur'a bilet bulduk uygun fiyatlı. Direkt Kuala Lumpur'a geçiyoruz. Buradan 3,5 saatlik bir yol. Yaklaşık 2000 liraya falan bulduk bileti. Kişi başı. Yani normal uçak için. Bir de şey kafama takıldı ya. Havaalanlarında şu su şişelerini alıp duruyorlar ya. Ya niye alıyorsun? Diyor ki likit patlar. Yani sıvı şey almıyoruz. Abi tam bak şu anda gate'teyiz, kapıdayız. Hatta açıldı, almaya başladılar. Ben de gitmem lazım. Yanında da market var. Markette de su satıyorlar. Madem burada su satacaksın, girebiliyorum suyla içeri. Sen benim suyumu niye alıyorsun ki? Çok saçma ya. Neyse. Dışarıdaki suyla içerideki suyun zararı farkı var herhalde. Dışarıda daha farklı bir su satıyorlar. Değil mi? Haksız mı? Su satmak. Su satarak zengin mi olacak? 12. Yani su satarak zengin mi olacaklarmış? Çok ilginç. Bali'de bir şey var. Böyle bir kazıklanma şeyi var. Onu hissettiriyor. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi büyükelçiliğe gitmem lazım. Vekalet vermem lazım. Bir İngilizce kursuna kaydolmuştum. Olayı da anlatayım ben size. Avustralya vizesi çıkmayınca İngilizce kursu da iptal oldu. Ondan sonra da ben de dedim madem İngilizceyi direkt yaşarken, gezerken çözeriz. Ondan sonra iptal olduktan sonra parayı da peşin alıyorlar kurstan. Fakat kaç ay oldu hala paramı vermediler. İade etmediler. Ben de artık mahkemeye vermek zorunda kalıyorum. Sözleşme falan her şey var elimde. Dekontlar, mekontlar. Yani yapacak bir şey yok. Mecburen mahkeme yoluyla alacağız. Onun için doğruca büyükelçiliğe gidiyoruz. Malezya'ya, Kuala Lumpur'a. Malezya'dan, Kuala Lumpur'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben fena değilim ya. Şu an Türk restoranı bulduk, geldik. Birer pide söyledik. Afiyet olsun. Hatice tutturdu ya, ben Türk yemeklerini çok özledim. Çok özledim. Dedim hadi yürü gidiyoruz. Allah, ne sabahtan kaç gündür ağlıyorsun? Anca denk geldi. Burası 3 ay bize veriyor. Rahat.
Biraz burada takılacağız ama Kuala Lumpur biraz pahalı. Çok fazla takılmayacağız. Biliyorsunuz ilk geldiğimde tek başımayken ucuzdu. O zamanlar hani 20 ringgite falan çözüyordum işi. 20-30 ringgit arasına. Şu anda 65 ringgit ödedik bir tane odaya. 1 ringgit 8 TL'ye eşit. Onun için bilmiyorum ne tarafa doğru gideriz de daha önce gitmediğim taraflara bir bakacağım. Öyle gezilecek, görülecek güzel yerler varsa Malezya'ya gelmişken uğrayamadığımız yerlere de bir uğrarız. Baksanıza peynire ya. Uzadı gitti. Çok güzel değil mi? Asya ülkelerinde peynirin hasretini çok çekiyorsunuz. Siz de gelirseniz eğer buraya bilginiz olsun. Peynir, yoğurt çok fazla yok, bulamıyorsunuz. Hiç yok, hiç. Hiç yok. Bazı büyük marketlerde var ama ya büyük AVM'ler onlar da biraz pahalı. Arkadaşlar günaydın. Bir Kuala Lumpur sabahına hoş geldiniz. Yine Kuala Lumpur, yine yağmur, yine kalabalık sokaklar, tıkalı trafik. Klasik metropol işte ya. Vallahi çok haz etmiyorum bu kadar büyük şehirlerden de. Mecbur, ne yapacaksın? Her şey büyük şehirde. Şimdi bahsetmiştim size, konsolosluğa geldim. Sabah, ya sabah değil, burada da saat 11'de randevum vardı. Sağ olsunlar çok kolay hallettiler işimi ya. Sadece işte kimliğimi verdim. Ondan sonra vekaletnameyi vereceğim, avukatın bilgilerini verdim, işte hangi baroya bağlı olduğu, doğum tarihi, ismi, kimlik numarası falan filan. Hemen çıkarttılar. Bu arada vekaletnamenin ücreti de 188 ringgit tuttu. Yani 200 desem 1600, 1500 liraya falan. Yani 1400 küsüre falan denk geliyor. Yani Türkiye'deki vekalet ücretiyle galiba aynı. Çünkü araba satışı zamanından biliyorum da. Velhasıl kelam hallettim. Bu arada baklava falan ikram ettiler. Çok hoş sohbetler, sağ olsunlar. Bayağı iyi. Büyük bir tane bina var. İş merkezi gibi bir şey. Onun 18. katındaydılar. İşte girerken güvenlikler falan filan. Kolaydı. Bu arada sadece nakit kabul ediyorlar. Burada arkadaşlar Butik bir tankın merkezi. Benim kaldığım otelde şuradan, şu McDonald's'ın sokağından kimse geçmiyor. Niye geçmiyor? Ben geçerim. Buradan 1,5 kilometre falan aşağıda. Yani merkezde tutamazsanız çok pahalı. Yani siz tutarsanız da ben tutamam. Ve bir kez daha Petronas İkiz Kulelerinin yanındayız. Bu sefer tek değilim. Hatice de yanımda. Beraber geldik. Ben biraz trip Sen hep triplisin. Ya tutturmuş iPhone al dedim ya dur. Daha dedim para kazanmıyoruz. YouTube bir yere gelmedi. Abonelerimiz çoğalmadı. Arkadaşlar dedi bana. ya bir yardım edin, bir el atın da şu abone sayısını, izlenme sayılarını yükseltelim. Bak şurada ileride bir tane fotoğraf çekilme noktası var. Oraya gideceğiz şimdi. Seni bir kulelerde fotoğraf çekeyim. Okey. Tın 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 tın. Kırmızı yanıyormuş, biz geçiyoruz. Evet. Dur şimdi ayağımı ezecek. Haklılar. Durdular aşkım. Geçelim mi? Bilmiyorum. Gel. Sağdan da şöyle. Bunlar niye geldi? Biz Türk'üz çünkü. Her yerde belli etmemiz lazım. Bak Hintli kardeşlerim gördü bizden. Onlar da geçtiler. Bol bol fotoğraflarımızı çekildik. Şimdi hemen yanındaki AVM'ye girdik. Oradan da arka tarafa çıktık. Burada yeşil bir park alanı gözüküyordu. Şöyle bir yere çıktık arkadaşlar. İkiz Kuleleri görüyorsunuz burada. Petronas böyle güzel havuz gösterileri falan.
Bura var ya, gece bir ışıklandırırlar büyük ihtimalle burayı. Efsane olur. Baksanıza, şehrin göbeğinde çok güzel bir park yapmışlar. Komple havuz. Şimdi iPhone diye başımın etini yiyor biliyorsunuz. Şurada bir tane şey varmış, AVM varmış. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Hem zaten yolumuzun üstü sayılır, otele yakın. O tarafa doğru gideceğiz. Bakalım iPhone Malezya'da, Kuala Lumpur'da kaç para? Arkadaşlar şimdi o meşhur Plaza Lovyat'a geldik. Elektronik ürünlerin olduğu mağaza burasıymış. Bakalım girelim. Ne kadar ucuz, ne kadar değil. Kendi gözlerimizle şahitlik edelim. Şurada girişi. Hemen zaten bu Butik Bitank Caddesi var ya, buranın en meşhur caddesi. Onun hemen aşağısında kalıyor. Çok yakın. Haritalardan da hemen bulabiliyorsunuz zaten. Google haritalar favorimiz. Bizi her yere götürüyor. Bebeğim, iPhone'lara bakmaya hazır mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısınız? Ben hiç değilim. Çok ucuzunu almak zorunda kalacaksın. Evet. Verdiğin sözler tutulmalı değil mi aşkım? Hayırlısı ya. Şimdi her şey inşallah. İnşallah pahalı Rami. Vallahi girdiğimiz gibi Samsung karşıladı bizi. Oppo da var orada ileride. Huawei, Realme, Sony, DJI hepsi var. Vivo, Asus. Komple elektronik. Hadi bakalım. Elmayı gördüm ben orada. Gidelim elmaya bir ısırık atalım biz de. Kredi kartına taksit mi yapsın? Yapabiliyor muyuz öyle? Sor. Bak, iPhone 16 Pro. Hello. Can I record video? Yeah, okay. Arkadaşlar, meraklılarına MacBook'lara da bakalım. MacBook Air 8 çekirdekli, 24 GB, 512 GB hafızası, 7699 ringgit. Yani 7.7 desek 7 kere 8 ve 60 bin liraya yakın ya, o civarlarda. Tam şimdi hesaplayamadım. Burada 13 inçi var. Bunun da 3000 ringgit. Yani 8, 16, 24. 24-25 bin civarlarında. Şimdi gelelim iPhone'lara. Bakalım neler varmış burada. Kaç paraymış bebiş? Ben anlamadım ki kaçta çarpacağız bunu? 8'e çarpacağım. Ama bir sürü fiyat yazıyor. Şimdi iPhone 15. 256 GB, 128 de yeter bize. 3299, 3.3. 8 ile 3.3 çarp aşkım. Ha, onu mu çarpıyorsun? Burada yazan ne? Ya o aylık Ha. taksitli fiyatları. Aa. Ben hesap makinesini bir yandan açayım. 3 ile mi çarp? 3'ü mü çarpacağız 8'le? Ya 25 bin 3000. falan yapıyor o zaman. 3300 Pahalı gene çarpı ya. 8. Evet. 12 GB. iPhone 15 128 GB'ın fiyatı 26.400 ediyor. Bu hangisi? Ha? iPhone 15 26 bin, gayet iyi aşkım. Değil mi? Bali'ye göre. Bali'de daha Bali'de iPhone 16 Pro'nun fiyatı, gel bakalım iPhone 16 Pro ile kıyaslayalım. Burada kaç? 1 TB'ı 7349. 7349 çarpı 8 58.000 TL burada.
Arkadaşlar iPhone 16 Pro'nun fiyatı burada 58.700 lira. Ya o Pro Max mi? 7849. Ama 1 TB o. 1 TB. Orada da 1 TB'ına bakmıştık ya. Evet. 16 Pro Max'in fiyatı da 63.000 lira. Tayland'da 50.000 liraydı. Tayland'da daha ucuz aşkım. Alacaksın mı? Pro Max mi? Bu mu Pro Max, bu mu? Bu ne? Bu Pro. Bu Pro mu? Arkadaşlar çaktırmayın, gene kurtardık. Burada pahalı çıktı, Tayland'da daha ucuz, bir ay daha kazandık. Bir ay daha rahat. Aa aşkım, sen duyuyor muydun beni burada? Sana mandal. Debide neden? Ya neydi o grubun adı? Söyle. Ben de söyleyemem ki onu. Hadi Dedüklüman ve Aleyna Tilki'nin söylemiş olduğu düet şarkı. Sana güvenmiyorum şarkısına. Bana güvenmiyormuş. Ya ben ne zaman söz verdim de tutmadım. Of, yağmur hızlanmış gene. Sözümü tutacağım. Ama zaman konusunda şaşıyor olabilirim. Bak gene başladı koşmaya. Bak gene başladı koşmaya. Yağmur görünce dayanamıyor, hemen koşuyor. Neyse otele dönelim. Ya baktım, iPhone 16 Pro, yani Max'ine gerek yok küçüğünden. Önemli olan kamerası. Bir de fazla da yüksek GB'lı olmasa da olur. 128 GB yeter bize. Yani var bir tane powerbank'imiz var, 1 TB, onun içine sallar dururuz. Baktım 40.000 liraya falan denk geliyor. Ama onu verirsek bütün paramız gitmiş olur. Ekstra para kalmaz. Bu arada akşam oldu, millet yağmur falan dinlemiyorlar. Sokaklar full çekiyor. Şurada da Daplik'e benziyor. Aynen, Daplik. Sticker Ice'lar, mangolu. Bu arada hiç sevmedim. Gel. Gel hadi. Biz de yağmur altında yavaş yavaş otele gidiyoruz da önümüzde böyle bir pazar görünce tabii ki sizlerle paylaşmam gerekiyor. Bak meyveler falan da var. Aşkım, Çin yılbaşın kutlu olsun. Bugün mü bilmiyorum da onu öğrenelim ya, ne zamanmış. Ne yapacağız Çin yılbaşı ya? Ya onu da kutlarız. Maksat eğlence olsun. Ben Trakyalı adamım. Her türlü etkinliği kutlarız. Islandım. Bir tane duruyan yemedin ya. Sevmem. Gerçi hiçbir şey yemiyorsun ki sen. Bak yengeçlere, bak yengeçlere. Gene sırılsıklamız. Neyse otele gidince kururuz. Ama sokak çok canlı. Burada nar var mıymış ya? Ben bu video kapatma işini neden hep unutuyorum ya? Arkadaşlar, bu videoda iPhone fiyatlarını karşılaştırdık. Hem Endonezya'da, Bali'de, hem de Malezya'da, Kuala Lumpur'da iki farklı yerde aynı video içerisinde iPhone fiyatlarına bakmış olduk beraber. Aynı zamanda Buteng Bintang Caddesi'ni, Malezya'nın Pattona İkiz Kulelerini gezdik beraber. Konsolosluğa da gittik. Oradaki konular hakkında da bilgilendik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.